Merhaba arkadaşlar. Twinning projesi yapmak istiyorsunuz. Twinning ile uğraşmak istiyorsunuz. Nereden başlayacağım diye bilemiyorsunuz. İlk önce yapmamız gereken şey Twinning'e üye olmak. Twinning'e üye olmak için School Education Avrupa sayfasına girerek buradan hesap oluşturma kısmına tıklayarak girişimize başlayacağız. Daha önce üyeliğiniz varsa giriş yapmaya tıklayacaksınız. İlk kez üye olmak oluyorsanız şayet o zaman hesap oluşturmaya tıkladıktan sonra açılan alanda size iki seçenek sunacak. Birincisi AB girişi ile platforma kaybolma, diğeri ise AB girişi oluştur. AB girişi arkadaşlar School Education Gateway yani Twinning'in de içinde bulunduğu sistem AB kullanıcı oluşturularak giriş yapılmaktadır. Onun için bir AB hesabı oluşturmanız gerekiyor. İsterseniz ilk önce bir bilgisayar telefonunuza AB hesabı kurma diye program aratırsanız onu indirebilirsiniz, onun kurulumunu yapabilirsiniz veya buradan hiç uğraşmadan AB girişi oluştur diyerek de sisteme kaydınızı yapabilirsiniz. Sisteme kaydınızı yaptıktan sonra artık üye olduktan sonra arkadaşlar üyeliğinizi yani okulunuzu Twinning yöneticinizi arayarak onaylamasını isteyeceksiniz ve okulunuzu onaylayacak. Bundan sonra işlemleri neler yapacağız? Şöyle girerek gösterelim biz arkadaşlar. Pardon yanlış yere tıkladık biz. Hesabımız olduğu için giriş yapmaya tıklıyoruz. Giriş yapıyoruz şu anda. Ben eşimin hesabı üzerinden göstereceğim. Evet şu anda AB giriş e-login AB giriş hesabı bu. Önce oraya giriyor sistem ve orada üyeliğinizi kontrol ettikten sonra sizi Twinning sayfasına yönlendiriyor. Bekliyoruz arkadaşlar. Otomatik yönlendirmesini beklemek zorundasınız. Eğer şayet otomatik yönlendirme olmazsa buraya tıklayarak otomatik girişi sağlayabilirsiniz. Biz bekliyoruz. Evet şu anda ne yaptı? Bizi Twinning sayfamıza yönlendirdi. Twinning sayfamıza yönlendirdiğinde arkadaşlar ilk önce şuradaki dil kısmına tıklayarak buradan Türkçeyi seçelim. Dilimiz Türkçe olduğu için yazılanları Türkçe olarak görmek için Türkçe'ye seçelim. Türkçe seçtik. Artık burada yazılanlar Türkçe gözükecek. Ama benim sistemim otomatikman Türkçe'ye çevirdiği için gördüğünüz gibi sistemde bazı kısımları İngilizce görebiliyorsunuz. Her neyse Türkçe'ye çevirdiniz. Daha sonra burada isminizin olduğu yere gelerek profilim kısmına tıklayacaksınız. Açılan alanda burada tabi resminiz olmayacak. Profili düzenle kısmına tıklayacaksınız. Tıkladığınızda profilinizde bulunması gereken bilgilerle ilgili bölümler açılacak. Onları dolduracaksınız sevgili dostlar. Şu anda tıkladık. Açılmasını bekliyoruz. Evet şu anda açıldı. Gördüğünüz gibi burada hesap bilgileri otomatik olarak EULEGIN'e yani Avrupa Birliği hesabına kaydolduğunuz için onlar gözükecek. Onun dışında da sizin hakkınızda, kendi hakkınızda ilgilendiğiniz her şeyle ilgili örneğin eğitim türü diyor. Ne tür eğitimlerle uğraşıyorsunuz? Buraya yazacaksınız. Aralarına boşluk bıraktığınız zaman onlar bu şekilde yanlarında çarpı ile gözükecek. Birden fazla ekleyebilirsiniz. İlgilendiğiniz konular, okul öncesi öğretmeniyseniz okul öncesi, ilkokul öğretmeniyseniz ilkokul, branş öğretmeniyseniz branşınızla ilgili veya lise seviyesi, ortaokul seviyesi diye oradan seçebilirsiniz. Mesleki konular o da yine aynı şekilde kendi branşınızla ilişkin olarak seçebilirsiniz. Çalışılan ülke Türkiye. Buraya resim yükleyerek resminizi yükleyebilirsiniz. Burada resminiz yoksa burada şu cümle kelimenin olduğu yerde şu anda resim olduğu için kaldırmak olarak gözüküyor. Oraya tıklayarak resminizi yükleyebilirsiniz. Efendime söyleyeyim, Twinning'den neler yapmak için, niçin Twinning'e kaydoldunuz, neler, Twinning'le ilgili hedefleriniz nelerdir? Onunla ilgili birkaç cümle yazabilirsiniz. Konuşulan dil, dilinizi Türkçe olarak
Yan dilleriniz varsa İngilizce, Fransızca, Almanca, başka bir dil, onları ekleyebilirsiniz. İlgilendiğiniz konular yine aynı şekilde burada verilen seçenekler içerisinde istediğinizi seçebilirsiniz. Bu oka tıkladığınız zaman açılacak zaten. Hangilerini istiyorsanız arkadaşlar onları ne yapabilirsiniz? Seçebilirsiniz. Saat dilimini İstanbul olarak seçeceksiniz. Ve burada bülten kısmında seçenekleri belirtiyorsunuz. Size bildirim yani mesaj gelmesi için mail adresinizi giriyorsunuz. Ve buraya da okulunuzun okulunuzun internet sitesinin adresini yapıştırıyorsunuz. Onunla ilgili başka sizinle ilgili bilgileri buraya eklemek isterseniz ki biz eklemiyoruz genelde. Bunları ekliyoruz. Profil gönüllülüğünü Twinning kullanıcı olarak seçiyoruz. İsterseniz farklı seçenekleri de burada çünkü internetteki herkes platformda kayıtlıcılar veya Twinning kullanıcı olarak seçenekler sunuyor. Biz genelde sadece Twinning ile uğraştığımız için Twinning kullanıcı olarak seçiyoruz. Diğerleri de aynı şekilde kimler iletişim kurabilir, gönderilerinize kimler yorum yapabilir, bunları yapıyoruz ve bunları yaptıktan sonra şurada e-Twining'e katılım kısmındaki alt taraftaki kutucuğa mutlaka işaretliyoruz arkadaşlar. E-Twinning projesi için uygun seçeneğini işaretliyoruz ve değişiklikler kaydet diyerek tıklıyoruz. Şu anda ben bunu iptal edeyim. Yani düzenleme yapmıyorum çünkü. Profilimizi düzenledikten sonra organizasyon olarak çünkü ilk kez kaydoluyorsak burada organizasyon dediği okulunuz. Okulunuzu eklemek için buraya kuruluş ekle kısmına tıklayacaksınız. Kuruluş ekle kısmına tıkladığınızda size okulun seçenekler açılacak. Örneğin işte bu okulunuzda hangi konularla ilgileniliyor? Efendime söyleyeyim buradan ilkokul konuları örneğin oradan bunu seçeceksiniz veya farklı konular varsa okul öncesi konu, psikoloji, din yani branşa göre onları seçeceksiniz. İlkokul konuları diyelim. İlgili mesleki konular buradan istediğiniz bir mesleki konuyu seçebilirsiniz. Bu sorun değil, çok önemli değil bunlar. Ve okulunuzda eğitim verilen yaş grubu. Örneğin ana sınıfından itibaren 5 yaş ana sınıfından ilkokul seviyesi sonuna kadar yani ilkokul sonuna kadar yapılıyorsa 5-11 olarak ne yapabilirsiniz? Seçebilirsiniz. Bunu seçtikten sonra buradan kuruluş ara kısmında ülke olarak Türkiye'yi seçiyoruz. Daha kolay olması için şöyle yapayım ben. Normalde gelmesi lazım. Ama otomatikman çevirdiği sistem Türkiye olarak geldi. Evet, Türkiye olarak seçtim. Seçtikten sonra arkadaşlar kuruluş ara diyoruz. Yani okulumuzu bulacağız burada. Bu kuruluş ara dediğimizde okulumuzun ismini yazıp arayacağız ama şimdi açılacak o. Orada eğer sizin okulunuzdan daha önce kayıt olmuş bir arkadaşınız varsa mümkünse onun okuluna bakın. Okuluna tıklayarak onun okulunun ismine tıklayarak ID numarası yazar. ID numarası yani. O numaranın yazılı olduğu okulu seçmenizi tavsiye ederiz. Burada açmadı. Neden? Sanıyorum internette sıkıntı olabilir arkadaşlar. Tekrar şuradan Türkiye'yi seçelim. Hemen hemen tüm ülkeler çıkıyor burada. Önceki sistemde sadece ülkeler çıkardı. Sisteme kayıtlı ülkeler çıkardı. Evet, Türkiye'yi tekrar seçtim. Ve kuruluşu araya tıklayacağım. Kuruluşu araya tıkladıktan sonra arkadaşlar biz beklemek zorundasınız. Evet, geldi. Burada organizasyon ara diye bir boşluk oluştu. Örneğin buraya Gazi İlkokulu diyorum. Gazi İlkokulu yazdığım zaman sistem dikkat ederseniz bu kısımda saat çalışıyor, arıyor. Aradığı zaman arkadaşlar bütün Gazi okullarını çıkaracak. İşte bunda sizin okulunuzda kayıtlı olan bir arkadaşınız varsa onun okul ismine tıklayın ve yanındaki numarasına bakın. Burada aynı okulu ararken o numaraya bakınız. Örneğin diyelim ki 83.027 nolu
ID numarasıysa bu okulu seçeceksiniz. Yanındaki Gazi İlkokulu'nda örneğin 104.310 ise bu okulu seçeceksiniz. Okulumuzu ekledikten sonra arkadaşlar buradan okuldaki rolümüzü öğretmen olarak seçeceğiz mutlaka. Ve sonraki kısmına tıklayacağız. Şu anda ben okulu eklemedim. Bu şekilde sistemi takip ederek okulumuzu ekliyoruz. Ben şu anda bunu iptal edeyim çünkü okulumuz var. Diyelim ki sisteme kaydoldunuz, okulunuzu da eklediniz. İl timlik yöneticinizi arayarak okulunuzu onaylamasını isteyeceksiniz. Okulunuz onaylandığı zaman okulunuzun altında örneğin buradaki gibi e-timlik doğrulandı olarak ne olacaktır? Okulunuz görülecektir. Artık sizin yapmanız gereken arkadaşlar bir proje hazırlamak veya hazırlanmış bir projeye girmek. Hazırlanmış bir projeye kabul edildiyseniz veya girdiyseniz o zaman yapmanız gereken şey profilinize Twinig'e girdikten sonra buradaki isminize tıklayıp TwinSpace'im kısmına tıklamaktır. Projeye kabul edildiğiniz zaman arkadaşlar yani herhangi bir projeye girdiğinizde sizi projeye kaydettiklerinde artık burada isminize tıkladığınız zaman açılan alanda TwinSpace'im bölümüne tıkladığınızda sizin kabul edildiğiniz projeler gözükür. Örneğin öğretmenimizin 2 tane ayrı projesi var. Şimdi öğretmenimiz hangi projesine giriş yapacaksa ona ismine tıklayacak. Buradakine girmek istiyorsa buna, bu projeye girmek istiyorsa buna. Tıkladık. Diyelim ki bu projeye girecek olsun, işlem yapacak olsun. Projeye girdik. Projeye girdiğimiz zaman projenin ana sayfasını göreceğiz. Burada yani ana sayfa, sayfaları, dokümanları yükleyeceğiniz video, resim, belgeleri yükleyeceğiz alan. Tartışma yani fikir beyan edeceğiniz, fikirler ortaya koyup, anketler ortaya koyup tartışabileceğiniz forum veya canlı veya yazılı olarak konuşabileceğiniz, projeyle ilgili görüş alışveriş yapabileceğiniz çevrimçi toplantılar veya projeye öğrencilerinizi ekleyeceksiniz veya eklenmiş öğretmenleri vesaire görmek istiyorsanız üyeler kısmı. Şimdi projeye ilk girdiyseniz ilk yapmanız gereken şey üyelere tıklayarak öğrenci eklemektir. Üyelere tıkladığınız zaman arkadaşlar karşımıza projede kayıtlı olan öğretmenlerin ve öğrencilerin hepsi karşımıza çıkacaktır. Gördüğünüz gibi burada diğer öğrenciye eklenmiş olan tüm herkes gözüküyor. Burada filtreleri göster diyerek isterseniz sadece öğretmenleri görmek istiyorsanız öğretmenlere, sadece öğrencileri görmek istiyorsanız öğrencilere, misafir olarak kabul edenleri görmek istiyorsanız buraya tıklayabilir veya hepsini seçebilirsiniz. Şimdi siz buraya öğrenci eklemek zorundasınız projeye yeni girdiğiniz için. En az sınıfınızda projeyi kimlerle yürütecekseniz o öğrencileri eklemenizde fayda var. Ama ilkokullarda bu genellikle sembolik olarak işlem yürütüldüğü için, çocuklar projeye fazla katılmadığı için, yani projeye katılmadıkları değil, sisteme giremedikleri için, sembolik olarak en az 5-10 öğrenci eklemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Öğrencileri eklemek için üye ekle, davet et bölümüne tıklıyoruz ve üst kısımda bulunan öğrenci ekleye tıklıyoruz. Öğrenci ekleye tıkladıktan sonra arkadaşlar sistem sizi öğrencilerin kayıt edileceği alana yönetilecektir. Buraya geldiğiniz zaman bakın yeni öğrenciler ekle, mevcut öğrenciler ekle, öğrencileri içeri aktar kısımları var. Siz yeni öğrenci ekle bölümüne tıklayarak öğrenci eklemeye başlayacaksınız. Yeni öğrenciler ekle kısmına tıkladığımızda karşımıza bir boşluklar açılacak gördüğünüz gibi. İlk adı, soy isim, kullanıcı adı, şifre, rol ve görev gibi. Burada ilk adı kısmına örneğin Hasan diyorum. Soy ismine diyelim ki Kızılkaya ise K olarak söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle soy ismini tam olarak yazmıyorum. Yazdıktan sonra sistem ona otomatikman kullanıcı adı oluşturacak arkadaşlar. Ve şifrede örneğin atıyorum şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atıyorum. Yani bu böyle bir şifre yapmanızı tavsiye etmem ama genelde telefon numaranızı bütün öğrencilere aynı şifreyi verebilirsiniz. Cep telefonumun numaranızı ekleyebilirsiniz ve öğrenci ekle
öğrenci kısmına belli şey olduktan sonra öğrenci ekleye tıklayarak başka bir öğrenci eklemek için yeni bir alan açılmasını sağlayacaksınız. Tüm öğrencileri bu şekilde, örneğin buraya da Mehmet diyelim. Mehmet ne olsun? Bu da C olsun. Ceyhan'ın C'si olsun. Yazdım. Şifresine de yine aynı. Hangi şifreyi verdiyseniz aynı şifreyi ona da verebilirsiniz. Ve bakın sistem ne yaptı? Kullanıcı adları oluşturdu. Çocuğun ismi Hasan ama Hasan.K.6 olarak kullanıcı kaydetti. Yani siz bu tüm öğrencileri ekledikten sonra çocuklar sisteme giriş yapacakları zaman bu kullanıcı adını yazacaklar ve sizin şu yazdığınız şifre yazacaklar. Bu şekilde öğrencileri ekledikten sonra arkadaşlar kaç tane öğrenci ekleyecekseniz buradan ekleyin ve TwinSpace'e öğrenci ekleyene tıklayarak bu yazmış olduğunuz öğrencilerin TwinSpace'e kaydolmasını sağlayın. Peki TwinSpace'e kaydettiğimiz öğrenciler nereden girecekler? Onlar da bizim gibi direktmen işte e-Twin'e tıklayıp girişten mi girecekler? Hayır. Öğrencilerin girişleri arkadaşlar ESEP sistemi üzerinde pupil login yani öğrenci girişi olarak verilen bir link üzerinden yapılır. Bunu da gördüğünüz gibi HTTPS'den schooleducation.eu/n/pupil-login olarak yazdıklarında sistemin oluşturduğu kullanıcı adını buraya yazacaklar ve sizin yazdığınız şifreyi de sizin onlara verdiğiniz şifreyi de buraya yazarak giriş yapacaklar. Giriş yaptıkları zaman çocuklar direkt karşılarına sizin bu TwinSpace'iniz yani hangi projeye kaydettiyseniz o çıkacak. Peki bunu da yaptık. Başka ne yapmamız lazım? Başka siz üye olduysanız yani projenin ortağıysanız yapmanız gereken tek şey proje kurucunuzun ilk yapacağı toplantıya katılmaktır. Tanışma toplantısı veya bilgilendirme toplantısı adı altında bir toplantı yapar. O toplantıda canlı görüşmeler yaparsınız. Projenizi tanıtır, projenin içeriğini tanıtır, o projede neler yapacağınız vesaire konusunu belirtilir ve bunlarla ilgili bilgi verilir. O bilgiler verildikten sonra proje kurucunuz burada gördüğünüz gibi sayfalar bölümüne projemiz kısmına projenin metnini atar ve sayfalarını oluşturur. Ana sayfalarını ve alt sayfalarını oluşturur. Örneğin bakın burada proje çalışmalarımız dediğimiz zaman bunun alt sayfaları var. Oka tıkladığım zaman Şubat, Mart, Nisan, Mayıs diye ne yapılmış? Alt sayfalar oluşturulmuş. Veya ortaklar arasındaki işbirliği ve iletişime tıkladığınız zaman işte canlı web aramaları olarak, canlı web görüşmeleri olarak eklenmiş. Sizin bundan sonra yapmanız gereken arkadaşlar, kurucunuzun eklediği projemiz kısmında eklediği proje planında hangi ayda hangi çalışmalar yapılacaksa o çalışmaları yapmak ve ilgili sayfalara hangi sayfaysa oraya yüklemektir. Tabii ki öğrencileri yeni eklediğiniz için ilk önce ne yapmanız lazım? Veli izin belgelerini almanız lazım. Bu ne demek? Bu çocukların projede rahatlıkla görev yapabileceğine dair, örneğin burada bakın bir örneğini öğretmenimiz yüklemiş. Aslında buraya yüklemese gerekmiyor. Örnek olarak yüklemiş öğretmenimiz bunu. Öğrencinin adını, soyadını, baba adı, sınıfı vesaire yazıldıktan sonra bu okul anne babasının imzası ve okul müdürünün de imzasıyla bu öğrenci veli izin belgesini hazırlar öğretmen ve daha sonra ne yapar? Bunu sisteme yükler. İzin belgelerini yükledikten sonra artık çalışmaları rahatlıkla başlar. Bundan sonra ne yapacağım sorusu artık yoktur. Çünkü bundan sonra yapacağınız her şey projenizin planında zaten ne yapılmıştır? Verilmiştir. Proje planında ne yazıyorsa, şu anda eklenmemiş henüz proje, oradaki yazılanları ay ne yazıldıysa o çalışmaları yapacaksınız. Yine aynı şekilde proje kurucunuz size ne zaman ne yapılacağını ifade edecek, anlatacak, yol gösterecek. Bunun dışında ortaklar arasında görev dağılımı yapılmak zorunda. Bir de mutlaka yapmanız gereken proje tanıtım videosu hazırlarsınız ve proje tanıtım videoları bölümüne eklersiniz. Sonra projeyle ilgili logo çalışması yaparsınız, projeyle ilgili afiş çalışması yaparsınız ve görev dağılımı bölümünde istediğiniz görevleri seçersiniz, yazarsınız. Onun dışında yapacağınız her şey kurucunuz ve ortaklarınızla alacağınız kararlara bağlıdır.
Teşekkür ediyorum dostlar.